Selamlar. Bugünkü konumuz high order function'lar. Bir Android mülakatı olsun ki high order function'lar sorulmasın. Peki nedir bu high order function'lar? Kelime anlamı yüksek mertebeli fonksiyon demektir. Bir fonksiyonun high order olup olmadığını nasıl anlarız? High order function'ı tanımak için iki yol vardır. Ya fonksiyon parametrelerinden en az bir tanesi fonksiyon içermeli veya da bir fonksiyon bize bir fonksiyon döndürmeli. Yani bu da aynı şekilde high order function'dır. Şimdi biz bu fonksiyonları birazcık daha detaylı inceleyelim. Bu fonksiyonumuz bir string alıyor ve bir fonksiyon döndürüyor. Peki nasıl bir fonksiyon döndürüyor? İki tane integer alıp işte burada gerekli işlemleri yapıp bir integer döndüren bir fonksiyon döndürüyor bize. Burada görmüş olduğunuz gibi bu string toplaysa bu fonksiyonumuz toplama işlemi yapıyor, çarpmaysa çarpma işlemi yapıyor veya bunlardan farklıysa da bize sıfırı döndürüyor. Peki biz bu fonksiyonumuzu nasıl çağırıyoruz? Fonksiyonumuzu çağırıyoruz ve stringimizi veriyoruz. Zaten bu bize bir fonksiyon döndürüyordu. Bu fonksiyonda işte iki tane integer alması gerekiyordu ve bunları veriyoruz. Sonra buradan bir sonuç elde ediyoruz ve bunu da bastırıyoruz. Şu 3 satırı yazmak yerine bunu tek satırda da halledebiliriz. Bu da şu şekilde: direkt fonksiyonumuzu yazıp bu fonksiyonu zaten bize bir fonksiyon döndürdüğünü biliyoruz. Direkt burada da işte bu iki integer'ı yazdığımız zaman direkt yazdırmış oluyoruz. Şimdi diğer high order function'ımıza bakalım. Burada iki tane integer alıyor ve bir tane fonksiyon alıyor. Sonrasında bize bir integer döndürüyor. Ama bu iki integer alıp bir integer döndüren fonksiyonumuzun ne işlem yaptığını biz çağırdığımız yerde karar veriyoruz. Yani iki tane integer alıyor. Şu an bu ikisi toplama işlemi yapıyor ve sonrasında bunu yazdırabiliyoruz. O zaman high order function'lar için şunu söylememiz çok da mantıksız olmaz. Ne yapacağını ben değil, sen belirle. Yani bu bize esneklik sağlıyor, kod tekrarında azaltmamızı sağlıyor. Şimdi bunun nasıl sağladığını daha net anlayabilmek için şöyle bir örnek gösterelim. Şimdi bize sıfırdan büyük sayıları yazdıran, yani pozitif sayıları yazdıran bir fonksiyon yazalım. Bu bir liste alsın. Bir for döngüsüyle bu listeye dönelim ve her bir elemanın sıfırdan büyükse bu elemanları yazdıralım. Bu zaten bildiğimiz basit bir fonksiyon. Peki biz bunu high order function'la nasıl esnek hale getirebilirdik? Şimdi bu yine aynı şekilde bir liste alsın, bir fonksiyon alsın diğer bir parametre olarak da. Ve zaten görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey döndürmüyor println yaptığımız için. Bu listeyi tek tek yine for'la gezelim. Sonra bu vermiş olduğumuz koşulu sağlıyorsa yazdırsın. Ama ben burada koşulun ne olacağını bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Bu integer alacak ve bize boolean döndürecek. Yani nasıl? Bir bunu inceleyelim. Listemiz şu şekilde ve burada integer alıyor ve koşulum bu integer'ın sıfırdan büyükse, direkt sıfırdan büyükse yazdırıyorum. Veya çift sayıysa, yani eğer ikiye tam bölünüyorsa ben bunu yazdırıyorum. Yani condition'ı tamamen esnek tutuyorum. Ya aslında biz Android'de, Kotlin'de bunu çok sık kullanıyoruz. Nelerde kullanıyoruz? Filter, map, for each, set on click listener, clickable, on clicklerde kullanıyoruz. Tekrarlayacak olursak, high order function ne yapacağına ben değil, sen belirle. Kod tekrarını azaltıyor, esneklik sağlıyor. Yani biz burada pozitif için, çift sayı için ayrı ayrı fonksiyonlar yazmak yerine bir tane condition fonksiyonunu alıp bunların hepsini tek bir fonksiyonda sağlamış olduk. High order function'lar bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.